Aramızda acaba kendini mükemmelliyetçi olarak tanımlayan kimse var mı? Önce bir göreyim. Mükemmelliyetçiler. Niyeyse sol tarafa toplan. Burada da varmış Allah'a şükür. Hayır canım sen değilsin. Bu arada konuklarımız arasında bugün Açık Bey'in eser sahibi diyebileceğim sevgili annem Güzin Canan da var. Hemen ona da alkış alalım. Tabii sonuçta eser sahibi oluyor yani ben bunu yaptığıma göre değil mi? Mükemmelliyetçi bence siz değilsiniz Güzin Hanım ya pek öyle değil. Mükemmelliyetçilik biraz daha sert bir şey. Şimdi birkaç tane tipi var belki tarif edersek kendinizde varsa daha kolay bulabilirsiniz. Bir böyle kendine dair mükemmelliyetçilik. Yani ben yapıyorsam köküne kadar şöyle yapmam lazım falan gibi. Bir böyle toplumsal beklentilerle ilgili olanı var. El alem ne der? Yani ben böyle yaparsam rezil olurum falan gibi. Ya bir de böyle hiç gerçekçi olmayan kafadaki bazı kodlara göre bunun böyle olması lazım diye bir ezberlenmiş bir şey var. Ona göre gitmeye çalışmak ama üçünün de ortak bir özelliği gerçekçi olmayan beklentiler peşinde çok fazla emek ve zahmete girmeyi gerektiriyor. Böyle deyince bunlardan tınlayan oldu mu acaba? Aramızda var mı? Mesela benim biraz bir yerde var. Ders ve sunum hazırlarken. Mesela orada biraz, daha önce erteleme bölümünde de bunu konuşmuştuk. Ben böyle son güne kadar bekletirim, bir sürü şey okurum, binlerce görsel toplarım falan. Son gece artık, ertesi gün diyelim dersim ya da sunumum var. Yeni de bir konuysa. Onu böyle sabahlara kadar aktar, dönder, onu buraya al, bu güzel oldu, bu olmadı. Niye? Kafamda böyle bir şekil var, ona tam uygun olsun diye. Mesela ben bunun çok zararını görmedim. Bu konuyu araştırırken daha sonra derslerimizde de psikoloji bölümlerinde bu konuyu ele alırken mükemmelliyetçiliğin bir maladaptif versiyonu var. O da şöyle bir şey. Maladaptif ne demek? Uyumsuz. Yani bizim düzenimizi bozan bir versiyonu. O da şu ki aslında bugün burada konuşacağımız şey de biraz o. Mükemmel olmadığı zaman kafanıza göre yaptığınız iş ya da olan durum kendinize olan özgüveniniz ve saygınız sarsılıyor. Bunu kendinizden bir eksiklik, varlığınıza bir hakaret ve bir büyük başarısızlık olarak görüyorsunuz ve bunlar biriktikçe ki mükemmelliyetçilik ömür boyu süren bir zihin durumu olabiliyor. Bu duygu biriktikçe bir süre sonra sizde strese, depresyona, kaygıya, işte bir tükenme sendromlarına bir sürü şeye sebep olabiliyor. Çok şükür bende buna benzer bir şey yok. Etrafınızda var mı peki böyle aşırı mükemmelliyetçi? Genellikle yönetici tayfada falan biraz olabiliyor. Sizde var galiba. Başka var mı? Ne kadar az rastlamışsınız. İyi, gayet güzelsiniz. Süper. Yavaş yavaş düşündükçe çıkıyor yalnız bak eller yavaş yavaş. Ha var galiba evet bizde var. Şimdi tanımı yapıp biraz netleştirince daha güzel ortaya çıkar ama çok aslında mesela bende bile bir versiyon olduğuna göre yaygın bir sorundan bahsediyoruz. Acaba bu kadar yaygın olan bir şey sorun mudur gerçekten? Sizce bir sorayım önce. Mükemmelliyetçilik bir sorun mudur yoksa iyi bir şey midir? Ne düşünüyorsunuz? Bir mikrofon alalım buraya. Merhaba Sinan Hocam. Mert ben. Mert 22 hoş geldin. yaşındayım. Hoş geldin. Yani mükemmeliyetçilik bence gün içerisinde özgüvenimizi sarsacak bir seviyeye ulaşıyorsa bu zararlı bir şey. Yani ben mesela hazır mikrofon almışken size şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani e, şimdi planlı biri olmak istiyorum. Çünkü planlı biri değilsem eğer sanki öyle boşuna yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Ama Hı hı. planlı olunca da mesela o plana çok takınca da gün içerisindeki huzurum da kaçıyor. Yani Peki planlarını gerçekleştirmeyince böyle çöküntüye giriyor musun yani? ne kadar planımı gerçekleştirmediğime bağlı. Yani öyle bir iki tanesi sarkmışsa Belli neyse bir yere de kadar eyvallah. bazen böyle domino gibi devrildiği oluyor mesela. Hı. Ufacık bir plan değişikliği de tamamen öyle bir şey oluyor. Ve sonra kendimi çok sorumsuz hissediyorum örneğin. Yani Şimdi burada burada önemli olan huzurla şey şeyi şu. nasıl dengeleyeceğiz Şimdi yani? eğer böyle bir şey olmasaydı sende hiç, Evet. zaten plan da yapmazdın. Yapsan da uyumazdın. Biri yapardı hiç. Yani tembelliğin tam daniskası olurdu yani. Ama eğer planların arada bir bozuluyorsa bu normal hepimizin hayatında oluyor. O planın bozulması meselesine yani kafandaki planın hayata geçmemesi meselesine çok fazla takıyorsan, mesela bir iki hafta sonraki planlarını etkileyecek kadar seni çöküntüye uğratıyorsa bence burada bir problem var. Burada kendimizi dövmek dediğimiz bir süreç devreye giriyor. Mükemmelliyetçi karakter dediğimiz yapının en önemli özelliklerinden bir tanesi kendine çok ağır yüklenmesidir. Allah kahretsin beni, hep bunlar benim başıma geliyor çünkü ben şöyle edemiyorum, böyle yapamıyorum, bir türlü bırakamıyorum, bir türlü başlayamıyorum diye devamlı kendine eziyet eden bir model. Böyle bir iç sesi olan var mı? Devam tam pazartesi rejime başlayacağım. O var ben biliyorum bizde bir tane. Böyle tam pazartesi başlayacağım, tam salı bitireceğim falan derken bir türlü olmayınca da sürekli kendini döven var. İçimizde böyle bir şey çok var. Öncelikle daha belki programlarımızda çok bahsettik ama sevgili izleyenler bu seslerin yani kendimizi dövme seslerinin çok büyük bir kısmı küçüklüğümüzden beri dışarıdan bize söylenen, sık söylenen şeylerle ilgili. Bize bunlar çok söylendiği için biz bunları bir süre sonra içe kaydediyoruz ve diyoruz ki ben hep böyleyim. Mesela
Ben hep kendimi geveze zannediyordum. Program başlayana kadar. Yani burada konuşmam gerektiği için bu yetenekmiş. Onu sonradan fark ettik. Akademisyenlikte orada burada ama küçükken çok fazla konuşan bir çocuk olmaktan dolayı ağır suçluluk hissettiğimi, okulda işte devamlı konuşuyor diye tahtaya yazıldığımda ya da disipline gönderilip ceza aldığımda kendime çok eziyet ettiğimi biliyorum. Gerçekçi olmayan bir kayıt olduğunu unutmayalım bunların çoğu zaman. Peki hiç mükemmelliyetçiliğe benzer bir şeyimiz olmasaydı o ne olurdu, onu hiç düşündünüz mü? Yani hayat hep hatalarla dolu, planladığımız hiçbir şey olmuyor. Yani bir türlü bizim gibi gitmiyor. O zaman da hiçbir şey olmazdı değil mi hayatta? Yani bir şeyleri yerine getirebilmek için. Bu arada mükemmelliyetçi olmakla ilgili araştırma yaparken benim karşıma bazı isimler çıktı enteresan. Bu isimleri şimdi tek tek sayfasam bütün programı dolar ama genel özelliklerini söyleyeyim. Bu insanlar eserleriyle, işleriyle ve başarılarıyla hep isimlerini bildiğimiz insanlar. Böyle biyografileri yazılmış falan arkadaşların nasıl mükemmeliyetçiler olduğuna baktığınız zaman belki kafalarındaki şeyi yapmak için bütün dünyayı eziyet ediyorlar ama olmadığı zaman da kendilerini eziyet etmiyorlar. Bir sonraki projeye başlıyorlar hemen. O olmadı mı buna bakalım diyorlar. Kendilerini noksan görmüyorlar. Mesela burada bir savunma mekanizması var. Zaten mükemmelliyetçilik dediğimiz şey, madem bu kadar çok insanda varsa, biz yani evrimsel biyologlar mesela böyle bir şeyi gördüğünde bu davranışın kökenine dair ne soruyorlardı? Böyle bir şey varsa neden var? Ne işe yarıyor olabilir? Bir soru sorayım size. Hepiniz az ya da çok doğayı biliyorsunuz nasıl çalıştığını. Yani artık çok alakamız kalmadı. Biraz şeylerde yaşıyoruz ama bilirsiniz kabaca. Mesela doğa sizce mükemmelliyetçi midir? Doğada her şey mükemmel midir? Mesela siz aslında doğal canlılarsınız. Şu anda bedenen mükemmel olan var mı aramızda? Ben hariç. Şimdi Kıvanç sunsa programı tamam diyeceğim. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz ki. Yani gözümüz bozuk, belimiz ağrıyor, bir şeyler oluyor, sistem arıza veriyor. Peki biyolojide, doğada, kozmosda bu işte mükemmellik mi? Yoksa en uygun işlevsellik mi önemli? Yani optimizm, optimal olmak. Doğa optimaldir değil mi? Maksimum değildir. Hiçbir şeyin mükemmel olduğu bir yer değildir. Önemli olan sistem kendi içerisinde en uygun yaşam yolunu bulabiliyor. Mesela evrimle ilgili çok yanlış bilinen bir şey var. Böyle Galata meşhur olmuş. En güçlü olanın, en iyi olanın hayatta kal. Hayır. Biyolojide hiç öyle bir şey yok. En uyumlu olanın hayatta kalması. Bazen kısa boy, bazen belli bir yavaşlık, belli bir yetmezlik, avantaj bile olabiliyor biyolojide bulunduğunuz ortama göre. Demek ki biyolojide doğanın kendisi de aslında mükemmelliyetçi değil. Peki bizde niye böyle bir şey var? Bazılarımız neden bunu kafaya takıyor olabilir? Çok şeye bağlı olarak oluşuyor ama bu mantıkla bakarsak ne işe yarıyor olabilir mantığıyla? Az önce söylediğimi düşünün. Hiç olmasaydı böyle bir kafadaki ideale gitme ve onu takıntı yapma davranışı, insana dair bugün bildiğimiz, gördüğümüz şeyler var olabilir miydi? Demek ki bir tarafımızda bizi insan yapan, bu kadar çok şey üretmeye, keşfetmeye yönlendiren enteresan bir itici taraf var. Ama aynen akıl gibi. Yani kötüye kullanırsanız saçma sapan şeyler de yapıyoruz ya. Aynen fiziksel güç gibi, aynen işte teknoloji gücü gibi. Kötüye kullandığımızda canımızı da okuyabilen bir özellik bu. Dolayısıyla bugün belki biraz bunu iyi yöne nasıl kullanırız ya da varsa etrafımızda böyle maladaptif durumlar yani uyumsuz olan mükemmelliyetçilikler bununla nasıl baş edeceğimizi biraz konuşuruz. Ama hayattaki örnekler gelmeye başlıyor mu aklınıza? Mesela bu konuda yaşadığınız bir şeyler var mı? Mesela özellikle çalışan arkadaşlara sorayım. Aşırı mükemmelliyetçi yönetici zulmü çeken var mı? Ya da öyle bir şey hisseden var mı? Bir arkadaşım var burada. Bir mikrofon alalım size. Önce sizi bir tanıyalım. Merhabalar, ben Yeşim. Yeşim hoş geldin. Yazılım sektöründe çalışıyorum. Oo zor. Genellikle fabrikalarda çalıştım. İşte cam üreten fabrikalar, kimya fabrikaları, çeşitli fabrikalar çalıştım. Orada genellikle mükemmeliyetçilik ön planda. Bizim işlerimiz mükemmeliyetçilikle yürüyor. Genelde departmanlar riskli Bir de işlerde. hata kaldırmaz bir şey değil mi o? Yani şöyle bir şey var. Departmanlar yapmaları gereken işlerde risk gördüklerinde hemen IT'nin kapısını çalarlar. İlginçler. IT yapsın tarzında çok mobbinge uğradık. Yani Her bu iş tarz. üstünüze kalıyor yani. Evet, yani yazılım sektöründe bu şekilde mobbingler Bir de yaşadım. her şey 0 kilometre olsun istenir değil mi? Hatasız olsun. Evet, En ufak hata hatasız. çıktı mı sizin dedikodunuz Evet, yapılır genelde falan. hani IT yaptı. Hemen IT'yi suçlayalım gibi. Peki siz durumlarla mükemmeliyetçi karşılaştım. misiniz tavır olarak? Siz hayata öyle bakar mısınız?
Ben her zaman alttan alma yönünde çalıştım. Hiçbir zaman, her zaman hani herkesi idare ettim, mecburum. Çünkü tüm departmanların iş süreçleri bizim elimizden geçiyor. Bir Bu kere sizi yoruyor galiba ama. evet, Değil mi? evet. Peki şuna dikkat ettiniz mi? Yani her insanda bu olmuyor ama bazı insanlarda da çok belirgin vaziyette oluyor. Acaba bunu ortaya çıkaran faktörler neler? Mesela bazısı diyor ki bazı meslek tiplerinde bu olur. Diyelim akademisyenlikte çok gözükür. Akademisyenlikte psikopatlık da çok gözükür, kendimden biliyorum. Böyle mesela biraz sosyal mücadeleye ya da rekabete karşı aşırı duyarsızlık, duygusal küntlük, böyle yarışmaya, hatta hak yemeye varacak kadar böyle girişken olmaya falan filan yatkınlık o mesleklerde gözükür de. Ama aynı meslek grubu içerisinde çok farklı insanlar da görüyorsunuz. Ben bir şeyi hatırlatayım önce. Arkadaşlar, insanın yetiştiği ortam, kültürü, mesleği elbette ki ona bir şeyler veriyor. Ama bir de henüz tam ne olduğunu çözemediğimiz mizaç diye bir şey var. Mizaç bir insanın kısmen doğuştan getirdiği, bir kısmını da doğumundan hemen sonra işte annesiyle, küçük ailesiyle ilişkisinde yüklediği bir karakter özellikleri bütünü. Ve o karakter özellikleri de ömür boyu çok fazla değişmiyor. Sadece içinde bulunduğunuz ortama göre farklı şekillerde açılabiliyor. Hepimizin de mizacı birbirinden çok farklı olduğu için farklı durumlarda kombinasyonları bir düşünün. Bambaşka meslekler, bambaşka mizaçlar, bambaşka zamanlar, bambaşka durumlar. Bunların içerisinde çok çeşitli insan halleri ortaya çıkabiliyor ama bir insan eğer özünde bir şeyleri beğenmesi zor, kafaya taktığını böyle en ince ayrıntısına kadar yapan, işte o enegramda belli gruplarda söylerler onu, 5 numaralar falan filan, onlar biraz fazla detaycı falan olurlar. Öyle bir tarafınız varsa, bir de üzerinize çok fazla sorumluluk binmişse, yani aşırı mükemmeliyetçileri anlayın diye söylüyorum. Ya da böyle işin ucunda büyük bir kaybedecek bir durum varsa, değil mi? Sosyal olarak insanların önündeyseniz, hesap sizden sorulacaksa falan filan, bütün bunlar birleştiğinde çekilmez durumlar gerçekten ortaya çıkabiliyor. Ama burada sorun, tekrar söyleyeyim, etraftaki insanların ve kendisinin performansını arttıran bir şey mi, düşüren bir şey mi? Esas ona bakmak lazım. Buyurunuz. Merhaba hocam, ismim Metin. Metin, hoş geldin. Hoş buldum, sağ olun. Biliyorsunuz Enegram'da mükemmelliyetçilik üzerine tip inşa edilmiş. Evet, aynen öyle. Benim kanat mizacım, direkt mizacım değil ama ben kendi üzerimde çalışmaya başlayana kadar bayağı bir sıkıntısını çektim. Oraya sürekli gidip geldiğim için kişilik Evet. değişiyor çünkü. Sen, hangi tip olduğunu sormamda sakınca var mı? 9 uzlaşmacı. 9. Benim oğlan, evet. Sizin de Güzel. 7 idi sanırım. Ben 7, evet. Evet. Ben tam Bir de 7'yim. sizinle bağlantılı aslında hocam. Yani stres hattınızda gidiyorsunuz. Bu arada tabii Enegram'ı bilmeyen arkadaşlar için aslında çok bilgisayar olarak kökeni belli olmayan, biraz kadim bir nasıl diyelim bilgi alanına giren, 9 kişilik tipine göre insanları sınıflandıran bir tarifleme aslında. İşte birden 9'a kadar ve işte her insanın ana bir kişilik tipinin yanında kanat tiplerinde falan olduğu ilginç bir yöntem. Bu arada çok hani böyle bilimsel temele dayanan bir şey değil. Fakat işlemesi açısından biraz böyle burçlar gibi vesaireler gibi hani insan hakkında bazı ön bilgiler verebildiği düşünülen ilginç bir alan. Ben hobi olarak uğraşıyorum. Metin de onunla bayağı zamandır uğraşıyor, biliyorum. O yüzden hemen Enegram deyince o bir mikrofon aldı. Bilmeyenler için bir hatırlatma olmuş olsun. Teşekkürler hocam. Bu arada enneagram iki kelimenin birleşmesi, yani 9 tip demek aslında. Kendi üzerimde çalışmaya başladıktan sonra mesela sizden duyduğum Alev Alatlı'nın sözüydü. Mükemmel iyiyi öldürür sözü geldi. Aynen. Sonrasında Mevlana... Aslında tam olarak mükemmelin iyi öldürmesine izin vermeyin diyordu bize. Evet. Yani mükemmel yapacağım diye hiçbir şey yapmayan insanlar var ya, esas derdimiz onlar aslında. Ben de yani 100 olana kadar uğraşırım mesela kendi üzerimde çalışmaya başlayana kadar. Sonra Mevlana'dan başka bir söz geldi. 100 olmasa da olur. 100 olmasa da olur. 90 insan dediğinde noksan da olur. Noksan da olur. Aynen. 100 olmasa Şimdi, 90 da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. noksan Güzeldi olur bak. şeklinde. Ben de şimdi hatırladım. Dolayısıyla siz demiştiniz ya, avantajlı mı dezavantajlı mı? O da bıçak gibi. Nasıl kullanırsak, kendi üzerimizde çalışırsak aslında avantajlı taraflarını da daha fazla kullanabiliyoruz. Çok güzel. Mesela şimdi burada daha evvel müzikli bir bölüm çekmiştik. O müzikli bölümde seyircilerle bir şey yapmak istedik. Mesela bazı izleyicilerimiz giremedi mevzuya bir türlü. Şimdi bu hep olur mesela. Şimdi hemen size bir mikrofon tutsam irkilirsiniz değil mi? Ben ne diyeceğim falan filan diye. Bu doğal bir şey ama bazı insan böyle bir yere hiç girmiyor, böyle bir topa. Neden? Hata yaparım korkusu var. Mesela yeterince iyi olmak ona yetmiyor. Mikrofonu eline bir aldı mı kaplanlar gibi kükreyecek ya da önüne bir fırsat verildiğinde böyle bir yapacak gibi daha unutulmayacak. Hayatta hiç böyle deneyim var mı arkadaşlar?
mesela ben ilk televizyon programına konuk olduğumda rahmetli Alatlı'nın programıydı. Bana bir anda mikrofon verdiler. Dut yemiş bülbül gibi oldum ben. Ne diyeceğimi de bilemedim. Saçmalamışım biraz. YouTube'da bir yerde kaydı var da söylemeyeceğim. Yani kimse seyretmesin onu. Daha genciz zaten. Ama şimdi baktığımda çok eğlenceli. Yani o dönemde bir anda hiç böyle yani bir şey söyleme de tasarlamamışım kafamda. Fakat orada beni rahatlatan bir şey vardı. Ya herkes muhabbet ediyor işte. Sen de konuş kardeşim ne olacak? Yeterince iyi olmaya okey misiniz arkadaşlar? Mesela herhangi bir şey yaparken, özellikle hayatınızda önemli bir şey yaparken yeterince iyi size yetiyor mu? Mesela işinizi düşünün, anne babalığınızı düşünün, evlatlığınızı düşünün, hayatınızdaki rolleri düşünün. Yeterince iyi olmak aslında çok yeterli bir şey. Ama biz mesela yeni anne babalar bak, tonla kitap alıyorlar böyle. Çocuk gelişimi. Kitaplar bitmeden çocuk askere gidiyor. O kadar çok kitap var. Ondan sonra her şeyi deniyorlar çocuk üzerine. Niye? Mükemmel ebeveyn. Ya mükemmel ebeveyn diye bir şey yok ya. Yok öyle bir şey. Olamaz da zaten. O insan da mükemmel değil. Onun ebeveynleri de mükemmel değil. Bu ortam da mükemmel değil. Ve insana dair hiçbir şey bilinmiyor ki kitaba yazılsın. Dolayısıyla burada mükemmel olmak yerine olabildiğince iyi olmak ya da yeterince iyi olmak gibi bir şeyi hayatımızın merkezine koyacak bir şey yapmamız lazım. Zorlandığımız alanlara bir dikkat edelim. Bu alanların çoğunda aslında kabiliyetimiz ve kapasitemiz çok yeterli. Ama yeterince iyi olmadığımızı düşünüyoruz ya, bizi genellikle sıkıntıya sokan o oluyor. Buyurunuz efendim, bir mikrofon alalım size. Hocam muhteşem konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Ben 10 saat dinlerim. Bir daha tanıyalım size. Betül ben. Betül hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Teşekkürler. Şunu söylemek istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca yaşanmış olan savaşlardan dolayı, kıtlıklardan dolayı bizi tehlikeden koruyan bir örüntü olarak ortaya çıkmış bir şey. Mükemmeliyetçilik esasında. Hiçbir şey lüzumsuz değil diyor Betül. Bence doğrusu. Bir alkış alalım mı? Bence doğru. Şimdi hastalıklar, kıtlıklar, savaşlar özellikle çok zorladığı için insanoğlunu o dönemlerdeki kendi varoluşlarını sürdürebilmek adına harcadıkları emekler çok fazla olduğu için bu onun işte çocuğuna ve onun çocuğuna her şeyi düzgün yap yoksa hayatta kalamazsın şeklinde aktarılıyor. Her şeyi tam yap. Her şeyi tam yap. Ve Peki bu mesela şimdi savaş mavaş durumunda değiliz de bizim bu hani bir eli yağda bir eli balda durumumuzdaki mükemmelliyetçilik nereden çıkıyor Bu peki? oradan geliyor ve kendini var etmeye devam ediyor. Çünkü sorgulanmıyor. Sorgulanması gerekiyor. Nesillerin Bak sorgulansa da sen daha belki programlarda da vardı çünkü biliyorsun. Mesela biz doğada çok zorlu koşullar için yapılmış bedenlere sahibiz ama bugün vallahi bayağı gevşek bir yere geldik yani. Hiç atalarımızın yaşadığı sorunları yaşamıyoruz. Vahşi hayvan kovalamıyor, açlıktan ölüm riski neredeyse yok. İşte hava koşulları falan bizi ancak belli bir düzeyde etkiliyor. Ölüm tehlikesi neredeyse hayatımızdan çıkmış. Böyle olunca o böyle devamlı komando eğitimi almış sistem, Vietnam askerlerinin hani savaş sonrası sendromlarını anlatan çok film var ya, geliyorlar normal Amerikan hayatına adam adapte olamıyor mesela. Niye? Eşiği aşırı yükselmiş, her şey ona tetikleyici gibi geliyor. Rambo'da görmüşsünüzdür. Biz de aynen biraz ona benziyoruz. Bu devirde bu donanım işsiz olduğu için küçücük şeyleri abartacak bir hale dönüşüyor sistemimiz. Komşuyla basit bir anlaşmazlık nedeniyle cinayet işleyebiliyor insanlar. Ne oluyor? Trafikte bir şey oluyor, birbirinin kafasını gözünü yarıyor. İşte ne bileyim birisi bir ters laf ediyor, 3 hafta kendine gelemiyor mesela insanlar. Neden bu sistem bu kadar maladaptif ya da hayata uyumsuz çalışıyor? Çünkü esas varlık nedeni olan o savaş, zorluk kısmı çok şükür bizim hayatımızda yok. Ama bunu yönetmeyi bilmediğimizde evrimizin altında bir ordu var, öyle düşünün bütün sistem. Ve bu ordu nereye saldırayım diye emir bekliyor yani. En ufak bir sorunu abartarak büyütmek bizim bu anki işte insanın fabrika ayarlarındaki ana sorunumuz. Ve o yokluk, savaş bilmem ne durumunda hakikaten bizi çok iyi kurtaracak olan incelikli ve dikkatli emeğin müsebbibi olan o mükemmelliyetçilik günlük hayatımıza geldiğimizde basit sorunları abartmamız yüzünden. Mesela bir üniversite sınavı. Allah gençlere yardım etsin. Çok zor. Yani ben de girerken zordu, şimdi de zor. Ve o kadar abartıyorlar ki mesela orada illaki en iyisi ben olmalıyım. Niye? Niye en iyisi olacak? Kimse bunu sormuyor çocuğa. Anne baba da gelmiş gaza, öğretmenler de gelmiş gaza, arkadaşlar da zaten hepsi düdüklü tencere gibi. Herkes birbirini gazlıyor ve sonuçta son derece basit bir sınav gözle büyütüle büyütüle insanın hayatına kastedeceği bir sebebe kadar gidebiliyor maalesef. Dolayısıyla bu bizim psikolojimizin yaşadığımız ortama göre nasıl değiştiğinin önemli bir göstergesi.
Bunlar bizim çok zor koşullarla savaşmamız için vardı. Ama bugün yönetmeyi bilmediğimizde maalesef sıkıntı çıkıyor.